Yunan, Roma, İnka, Aztek ya da Maya kültürlerini hepimiz az çok tanıyoruz. Tarihe damga vurmuş, iz bırakmış medeniyetler bunlar. Ama insanlık tarihini şekillendiren sadece onlar mıydı? Belki adlarını bile duymadınız ama bazı uygarlıklar vardı ki bugünkü dünyaya inanılmaz katkılar sundular. Zamanla unutuldular. Tarihin tozlu raflarına kaldırıldılar. Mesela günümüz Vietnam topraklarında 3000 yıl önce bronz işlemeciliğini ustalıkla kullanan bir kültür yaşamıştı. Çoğu kaynakta adı bile geçmez. Ya da Mısır. Firavunlar yukarı ve aşağı Mısır'ı birleştirmeden çok önce bu büyük devletin temelini atan başka halklar vardı. Çoğu kişi bunu bilmez bile. Peki ya Sırbistan? Tuna Nehri kıyısında kurulmuş bir Avrupa kültürü bilinen en eski proto yazıyı geliştirmiş olabilir. Bu iddia insanlık tarihine bakışımızı tamamen değiştirebilir. Kamboçya'da ise neredeyse 1000 yıl sonra bile hayranlık uyandıran devasa yapılar inşa eden bir uygarlık yaşamıştı. Görenleri hala şaşkına çeviriyor. Son 20 yılda ortaya çıkan yeni keşiflerse Güney Amerika'da Kolomb öncesi en eski kültürün izlerini gösteriyor. Bu kültür Amerika kıtasının tarihinde yepyeni bir sayfa açabilir. Bugün sizlere insanlığa eşsiz katkılar sunmuş ama tarihin gölgesinde kalmış 7 antik medeniyetten bahsedeceğim. Unutulmuş ama etkileri hala süren 7 büyük uygarlık. İlk durağımız tarihin tozlu perdesinin arkasında kalmış gizemli bir Afrika medeniyeti. Nok. Yaklaşık 800 yıl boyunca milattan önce 500'den milattan sonra 300'üne kadar yaşamış olan bu kültür, bugün Nijerya sınırlarında kalan yaklaşık 78 bin kilometrekarelik bir alana yayılmıştı. Ama sonra sessizce ortadan kayboldu. Ama Nok'un bize bıraktığı şeyler sessizlikten fazlası. Onların pişmiş topraktan yapılmış heykelleri sadece estetik açıdan değil, düşünsel derinliğiyle de dikkat çekiyor. Meditasyon halindeki bir figür, sanki yalnızca bir insanı değil, bir düşünme biçimini de temsil ediyor. Uzmanlar, Nok toplumunun el sanatları üretim sistemine ve sosyal organizasyonuna bakarak bu medeniyetin merkezi bir hükümete ya da entelektüel liderlere sahip olduğunu düşünüyor. Nok, düşünceyle biçimi birleştirmiş bir kültür. Daha da ilginci, Nok, diğer Afrika uygarlıklarından hem kültürel hem de coğrafi olarak izoleydi. Batı Afrika'nın büyük bölümü hala Neolitik yaşam tarzını sürdürürken, onlar demir çağına geçmişti bile. Bugün elimizde kalanlar çok az, birkaç arkeolojik alan, bazı demir ocakları, demir aletler ve tabii ki o etkileyici pişmiş toprak figürler. Bazı teoriler, Nok halkının kökenini Batı Orta Afrika'nın daha kuzey noktalarına, hatta eski Mısırlılara kadar uzatıyor ama burada dikkatli olmak gerekiyor. Günümüz arkeologları bu yaklaşıma temkinli yaklaşıyor. Çünkü bugüne kadar Nok ile eski Mısır arasında doğrudan bir temasın kanıtı bulunamadı. Uzmanlar, Nok halkının büyük ihtimalle Nijer-Kongo dil ailesine ait bir dili konuştuğunu düşünüyor. Yaklaşık 2500 yıl önce Kuzey Afrika'da yaşanan sert bir kuraklık pek çok topluluğun güneye göç etmesine neden oldu. Gine Körfezi boyunca yeni yerleşimler kuruldu. Bu gruplar yanlarında hayvanları, tohumları ve demir işleme bilgilerini getirmişti. Afrika'nın bu dönemde demirle tanıştığı bir çağda Nok kültürü Batı Afrika'nın ilk metalürji merkezlerinden biri olarak ortaya çıktı. Bunu en somut şekilde Taruga arkeolojik alanında görüyoruz. Burada MÖ 500 civarına tarihlenen bir düzineden fazla demir ocağı tespit edildi. Ve tam da bu geçiş döneminde Nok kültürü yükseldi. Bu bölgede kurumuş ama bir zamanlar güçlü olan Nijer ve Benue nehirlerinin oluşturduğu nehir ağı onlara verimli topraklar sundu. Ancak bazı arkeologlar tek bir Nok medeniyetinden söz etmenin fazla iddialı olduğunu düşünüyor. Onlara göre bu kültür ortak demir çağı özellikleri gösteren ama izole topluluklardan oluşuyordu. Nok hakkındaki ilk bilgiler
1929 yılında Nijerya'nın orta bölgesindeki Nok platosunda yapılan maden arama çalışmaları sırasında tesadüfen ortaya çıktı. Ta ki 1932'de Nijer sınırı yakınlarındaki Sokoto şehri çevresinde son derece iyi korunmuş 10 bir heykel keşfedilene kadar. Sıradaki durağımız adını pek duymadığınız ama tarihin yönünü değiştiren bir dönem. Predinastik Mısır. Yani bildiğimiz firavunlar çağından çok önce Mısır'ın henüz bir krallık bile olmadığı zamanlar. Bu dönem Nil Vadisi'nin kuzey ve güney olarak birleşmesinden önceki çağa karşılık geliyor. Aynı zamanda insanlık tarihinin bakır çağı ya da kalkolitik dönem olarak bilinen evresiyle örtüşüyor. İlginçtir, gelecekte kurulacak Mısır İmparatorluğu'nun hem siyasal temelleri hem de sanatsal gelenekleri işte bu belirsiz ve sessiz dönemde atılmıştı. Ama her şeyin başlangıcı doğayla ilgili. Son buzul çağı sona erdiğinde, yani milattan önce 13.000 ile 10.000 yılları arasında Kuzey Afrika bugün olduğundan çok farklıydı. Şimdilerde çöl olan bu topraklar o zamanlar göllerle, bataklıklarla ve yeşil otlaklarla kaplıydı. Bu verimli coğrafya yabani tahıllar ve av hayvanlarıyla doluydu. Bu da önemli avcı toplayıcı toplulukları yavaş yavaş Nil Vadisi'ne doğru çekmeye başladı. Çünkü bir nehir vardı ki her şeyin merkezine yerleşecekti. Nil. Her yıl taşan bu nehir alçak bölgelere organik malzeme taşıyor, toprağı zenginleştiriyordu. Ve bu tarımın doğuşu için tam da gereken şeydi. Zamanla insanlar bu verimli taşkın bölgelerine yerleşmeye, toprağı işlemeye ve hayatlarını bu döngüye göre düzenlemeye başladılar. Milattan önce 4000 civarına geldiğimizde Yukarı Mısır'da soğuk işlenmiş ilk bakır aletler kullanılmaya başlandı. Aynı dönemde Aşağı Mısır'da ortaya çıkan maadi kültürü belki de yakın doğuya olan coğrafi yakınlığı sayesinde metalürjide erken adımlar attı. Ama tarım kadar önemli başka bir gelişme daha vardı. Nil'in taşmalarını kontrol etmek. Predinastik Mısırlılar kanallar ve setler inşa ederek suyun gücünü yönetmeyi öğrendi. Bu sadece tarımı değil, yerleşik hayatı da kalıcı hale getirdi. Ve o dönemin bir başka işareti daha vardı. Seramikler. Sıradan kaplar değil, opak, parlak ve hatta boyalı kaplar. Bunlar yalnızca işlevsel değildi. Aynı zamanda birer estetik ifadeydi. Yani bu ilk topluluklar yalnızca bir medeniyetin teknik temellerini atmadılar. Aynı zamanda onun ruhunu, biçimini ve düşünme tarzını da şekillendirdiler. Predinastik Mısır, adı geçmese de imparatorlukların gölgesini önceden düşüren bir dönemdi. Milattan önce 3500 civarına geldiğimizde sahneye yeni bir kültür çıkıyor. Nakada kültürü. Bu kültür kısa sürede tüm Yukarı Mısır'a yayılıyor ve etkisi sadece yerel kalmıyor. Libya'dan Suriye'ye, Mezopotamya'dan Elam'a kadar uzak bölgelere ulaşıyor. Bu yayılma sadece ticaret değil, aynı zamanda fikirlerin ve sembollerin de taşınması anlamına geliyor. Nakada dönemi, Mısır tarihinde yeni bir eşik. Çünkü bu dönemde daha sonra firavunların mutlak gücüne dönüşecek siyasi ve sosyal hiyerarşinin temelleri atılmaya başlıyor. Yani toplum artık yalnızca çiftçilerden ve zanaatkarlardan ibaret değil. İktidar, zenginlik ve kutsallık ekseninde yükselen bir sınıfsal yapı oluşuyor. Nakada kültürünün önemli merkezlerinden biri olan El Kab, bize bunun somut örneklerini sunuyor. Burada ileride Mısır'daki görkemli tapınak mimarisine dönüşecek olan ilk kutsal yapıların izlerine rastlıyoruz. Seramikler artık sadece bir kap değil, üzerlerine insanlar, hayvanlar, bitkiler ve gemiler resmediliyor. Bu süslemeler yalnızca estetik değil, aynı zamanda bir düşünce dünyasının ipuçları. Yani insan artık yalnızca doğayı anlamaya değil,
onu sembollerle anlamlandırmaya da başlıyor. Bu dönemde bakır, altın ve gümüş gibi metallerin işlenmesi yaygınlaşıyor. Aletler, dini semboller ve lüks eşyalar için kullanılıyor. Süsleme sanatında alabaster, arduvaz ve uzak diyarlardan getirilen lapis lazuli tercih ediliyor. Bu da hem zanaat becerisinin geliştiğini hem de uzak bölgelerle temas kurulduğunu gösteriyor. İlginçtir. Bu döneme ait mezarlarda gıda üretimini ve yerel kaynakları denetleyen rahip benzeri bir kastın izleri görülüyor. Yani toplumsal yapı artık sadece yatay değil, dikey bir hiyerarşiye dönüşüyor. Predinastik dönemin sonlarına yaklaştığımızda, yani M.Ö. 3300 ile 3050 yılları arasında bir geçiş evresi yaşanıyor, Semaniyen dönemi. Bu dönemde Nil deltasında Horus kültü, Yukarı Mısır'da ise Set kültü güç kazanıyor. Bu sadece dini bir ayrışma değil, aynı zamanda bölgesel kimliklerin sembolik bir ifadesi. Ve sonunda, tarihin çarkları birleşmeye doğru dönmeye başlıyor. Egemen elitler, toprağı ve yönetimi merkezileştiren bir sistem kuruyor. Yukarı Mısır kralları beyaz bir taç takıyor ve Neken şehri, Tanrıça Nekbet'in kutsal merkezi ilan ediliyor. Aşağı Mısır'da ise Buto öne çıkıyor. Buranın kralları ise kırmızı taç taşıyor. Birleşmenin ilk işaretleri, Neken krallarının Buto ve Delta bölgesinde hakimiyet kurmaya başlamasıyla ortaya çıkıyor. Yani siyasal birlik bir savaşla değil, yavaş ve sistemli bir yayılmayla gerçekleşiyor. Şimdi yönümüzü Avrupa kıtasının karanlık ama büyüleyici geçmişine çeviriyoruz. Sözünü edeceğimiz uygarlık ne Roma ne Atina. Adı bugün çok az kişinin bildiği ama izleri yüzyıllara yayılan bir medeniyet. Vinça kültürü. Bu kültür M.Ö. 6. bin yıldan 3. bin yıla kadar, yani günümüzden yaklaşık 8 bin yıl önce Tuna Nehri boyunca gelişti. Bugünkü Sırbistan, Bulgaristan, Romanya ve Kuzey Makedonya toprakları bu medeniyetin kalbini oluşturuyordu. Ama izleri yalnızca Balkanlarla sınırlı kalmadı. Orta Avrupa'ya ve hatta Anadolu'ya kadar uzanan bir etki alanından söz ediyoruz. Vinça'nın bize bıraktığı en çarpıcı şeylerden biri, iyi organize edilmiş yerleşim yerleri. Evler planlı, yapılar bir düzene göre inşa edilmişti. Seramikleri dikkatle işlenmiş, estetik bir anlayışla şekillendirilmişti. Ayrıca insan ve hayvan biçimli figürler ritüel amaçlı mıydı yoksa sembolik mi? Hala kesin değil. Ama onların dünyaya bakışına dair güçlü ipuçları taşıyorlar. En dikkat çekici keşiflerden biri ise bu objelerden bazılarında bulunan işaretler. Bunlar bilinen en eski proto yazı sistemlerinden biri olabilir. Henüz tam olarak çözülemedi. Ama bu işaretler yazının doğuşuna giden yolda Vinça'nın düşündüğümüzden çok daha önemli bir yere sahip olabileceğini gösteriyor. Vinça medeniyeti, Neolitik bir kültür olmasına rağmen bakır işçiliğinin ilk izlerine de burada rastlıyoruz. Yani metalürjinin tohumları sanılandan çok daha erken atılmış. Bu da onları sadece tarım toplumları arasında değil, teknolojik gelişim açısından da öncülerden biri haline getiriyor. Peki bu kültür adını nereden alıyor? Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a yalnızca 14 kilometre uzaklıktaki Vinça köyünden. 1908 yılında Sırbistan'ın ilk arkeoloğu Miloje Vasić burada bir kazı başlattı. Ve neyle karşılaştı biliyor musunuz? Doğu Avrupa'nın en büyük Neolitik yerleşim alanlarından biriyle. 20. yüzyılın başlarında arkeologlar bu kültürün M.Ö. 2700 civarında başladığını sanıyordu. Ancak daha sonra yapılan radyokarbon analizleri Vinça'nın M.Ö. 6. bin yıla, yani onlardan çok daha önceye uzandığını gösterdi. O dönemde Vinça medeniyeti, kuzeyde Karpatlar, güneyde Üsküp Vadisi, doğuda Sofya Ovası ve batıda Bosna ile çevrelenmiş bir coğrafyada hüküm sürüyordu. Balkanların orta kısmı onların yaşam alanıydı.
Bu bölge yalnızca bir yerleşim değil, aynı zamanda bir kültürel merkez haline gelmişti. Milojevasic'in kazı çalışmaları kolay şartlar altında ilerlemedi. Balkan Savaşları, Osmanlı'ya karşı verilen mücadeleler, Birinci Dünya Savaşı ve maddi imkansızlıklar araştırmaları defalarca durdurdu. Ama Vasic pes etmedi. Rus İmparatorluk Arkeoloji Enstitüsü'nden destek almayı başardı ve bugün dünyanın dört bir yanındaki müzelerde sergilenen büyük bir vinça koleksiyonu oluşturdu. Bu koleksiyon yalnızca geçmişin kalıntıları değil, aynı zamanda Avrupa'nın erken tarihinde kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi ve yazının, teknolojinin, sanatın ilk kıvılcımlarının nasıl doğduğunu anlamamıza yardım eden birer anahtar. Vinça kültürünü yalnızca sanatla ya da sembollerle hatırlamak yetersiz olur. Çünkü onların yaşam biçimi dönemin çok ötesinde bir teknik organizasyonda içeriyordu. Bu medeniyetin yerleşimleri rastgele kurulmuyordu. Evler çamur ve ahşaptan yapılmıştı. Genellikle dikdörtgen planlı, çok odalıydı. Ortada ise hemen her evde bulunan bir unsur vardı: ekmek fırını. Bu yaşamın hem gündelik hem de ritüel yanının merkezinde beslenmenin yer aldığını gösteriyor. Vinça'nın sonraki aşamasına geldiğimizde ise bu kültür Neolitik sınırlarını aşıp Kalkolitik çağa, yani bakır çağına geçiş yapıyor. Bu evreye Vinça Plochnik adı verilmiş. İsim, bakır eşyaların saklandığı özel bir alandan geliyor. Bu evrede sadece estetik değil, teknoloji de belirleyici bir rol oynamış. Örneğin Rudna Glava adlı maden sahasında o dönemde aktif olarak bakır çıkarıldığına dair güçlü kanıtlar var. Malakit damarları ana ve yan kuyularla dikkatle takip edilmiş. Bugün hala orada bulunan geyik boynuzundan yapılmış kazma aletleri ve saplı taş çekiçler madenlerin terk edildikleri haliyle korunmuş durumda. Vinça madenciliğinde uygulanan yöntem oldukça sofistikeydi. İlk olarak kaya kütleleri büyük ateşlerle ısıtılıyor, ardından üzerine soğuk su dökülerek çatlatılıyordu. Elde edilen bu çatlaklara boynuzlu aletler sokuluyor ve kaya daha da parçalanıyordu. Son adımda ise taş çekiçlerle malzeme kırılıyor, eritilmeden önce metalürjik işleme hazır hale getiriliyordu. Bu detaylar Vinça'nın yalnızca bir Neolitik kültür olmadığını, aynı zamanda erken teknolojik zekanın bir simgesi olduğunu gösteriyor. Ve şimdi Vinça'nın teknik dehasından uzaklaşıp dünyanın başka bir köşesinde bambaşka bir ihtişama göz atalım. Güneydoğu Asya'da 9. ve 15. yüzyıllar arasında hüküm süren ve sadece bir ülkeye değil, neredeyse bir kıtaya damgasını vuran bir imparatorluk. Khmer ya da daha çok bilinen adıyla Angkor İmparatorluğu. Bu dev uygarlık Chenna ve Funan krallıklarının parçalanmasından sonra doğdu. Merkezi Tonle Sap Gölü'nün kuzeyindeki Angkor şehriydi. Bugün hala ayakta olan bu kutsal şehir sadece bir başkent değil, bir kültür, sanat ve ruh merkeziydi. Khmer halkı yalnızca Kamboçya'nın değil, Tayland'dan Vietnam'a, Laos'tan Burma'ya kadar birçok bölgenin kültürel omurgasını şekillendirdi. Ve bu etki sadece geçmişin bir yansıması değil. Bugün bile Angkor'un ihtişamı bölge halkları için kimliğin ve köklerin bir parçası olmaya devam ediyor. Bu uygarlığın altın çağında, özellikle 10. ve 13. yüzyıllar arasında Angkor bir şehir olmanın çok ötesine geçmişti. Sanayi öncesi dönemin en büyük ve en gelişmiş şehir merkezlerinden biri haline gelmişti. Ve o anıtlar, Angkor Wat, Bayon, taşlara kazınmış mitoloji, tanrılar ve krallar, bunlar sadece mimari başarılar değil, aynı zamanda gücün, inancın ve zenginliğin simgesiydi. Yapıların detaylarında Khmerlerin mimariye, mühendisliğe ve sanata nedenli hakim olduğunu görebiliyoruz. Angkor'un şehir düzeni, sulama sistemleri, tapınak kompleksleri hepsi bize tek bir şeyi gösteriyor. Bir imparatorluk yalnızca kılıçla değil, akılla da kurulur.
Khmer İmparatorluğu'nun başlangıç noktası geleneksel olarak 802 yılına sabitlenir. O yıl Kral II. Jayavarman Phnom Kulen Dağı'nda kendisini Chakravartin yani dünyanın kralı ilan etti. Bu sadece bir siyasi hamle değildi, gökyüzüyle yeryüzü arasındaki bağın krallar aracılığıyla kurulduğuna olan inancın da resmi bir ilanıydı. Ama Angkor'un asıl altın çağı 1113 ile 1150 yılları arasında hüküm süren Kral II. Suryavarman döneminde başladı. Yaklaşık 40 yıl süren bir istikrar ve ihtişam dönemi. Ve bu yıllar boyunca dünya tarihinin en görkemli anıtlarından biri olan Angkor Wat Tapınağı inşa edildi. Devasa boyutlarıyla Tanrı Vishnu'ya adanmış bu tapınak sadece bir ibadet yeri değil, bir kozmik evren tasviri, bir güç ilanıydı. İkinci Suryavarman yalnızca inşa eden bir kral değildi. Aynı zamanda bir savaşçı ve diplomat olarak da iz bıraktı. 1145 yılında Vijaya'yı fethetti, rakibi 3. Jayadravarman'ı tahttan indirdi. Ancak doğudaki Champa ve Jayviyet krallıkları karşısında yürüttüğü seferler başarısız oldu. 1114 yılında Hindistan'ın güneyindeki Çola Hanedanı ile ilişkiler kurmak üzere bir elçilik gönderdi. Bu elçilik İmparator 1. Kulottunga'ya değerli bir taş hediye ederek Khmerlerin Hint dünyasıyla olan bağlarını güçlendirdi. Ne yazık ki onun ardından gelen dönem istikrarsızlıkla anıldı. Krallar sık sık tahttan indirildi, iktidar mücadeleleri arttı. 1177 yılında Khmerler için yıkıcı bir dönüm noktası yaşandı. Tonle Sap Gölü'nde gerçekleşen bir deniz savaşında 4. Jayadravarman komutasındaki Champa filosu Angkor'u işgal etti ve yağmaladı. Kral idam edildi. Tapınaklar, kutsal metinler ve şehir düzeni ağır yara aldı. Bu travmatik olaydan sonra Khmer İmparatorluğu toparlansa da eski gücünü bir daha asla tam anlamıyla kazanamadı. İmparatorluğun çöküşü tarihçiler arasında hala tartışma konusu. Ancak birçok uzman, kıtlık, salgın hastalıklar ve artan dış tehditlerin zayıflayan Khmer ekonomisini çöküşe sürüklediği konusunda hemfikir. İşte bu tehditlerden biri de Siyamlılar, yani Çin'in güneyinden gelen ve Moğol istilasından kaçan topluluklardı. Khmer topraklarına girdiklerinde sadece istilacı değillerdi. Aynı zamanda uyum sağlayan ve kültürü özümseyen bir halk oldular. Ama zamanla egemen etnik unsur haline geldiler ve imparatorluğun belli bölgelerinde kendi krallıklarını kurdular. Ve nihayet 1431 yılında Siyamlılar tüm ülkeyi işgal etti. Kutsal Angkor şehri yağmalandı. Görkemli imparatorluk yıkıldı. Son Khmer hükümdarı Dara Hadiraja ailesiyle birlikte şehri terk etti ve Tuol Pnom'a yerleşti. Angkor'un çöküşüyle birlikte yalnızca bir imparatorluk değil, bir medeniyetin hafızası da sessizliğe gömüldü. Şehir orman tarafından yutuldu. Yalnızca birkaç Budist keşişin varlığı sayesinde bazı tapınaklar korunabildi. Ve yüzyıllar boyunca Angkor unutuldu. Ta ki modern arkeologlar onu yeniden keşfedene, taşların altında yatan tarihi yeniden hayata döndürünceye kadar. Bugün Angkor sadece bir geçmişin kalıntısı değil, bir halkın yeniden hatırladığı kimliği. Bu kez Güney Amerika'ya, modern Peru'nun derinliklerine uzanıyoruz. Zaman çizelgesi bizi M.Ö. 3000 ile 1800 yılları arasına götürüyor. Ve karşımıza kıtanın en eski medeniyetlerinden biri çıkıyor. Caral. Caral medeniyeti yalnızca Peru için değil, tüm Amerika kıtası için karmaşık toplum yapısının en eski ve en net örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Varlığını Santa ile Chillon arasındaki kıyı vadilerine, An Dağları'nın eteklerine, Junin Platosu'na ve Amazon'un baş nehirleri olan Marañón, Huallaga ve Ucayali bölgelerine kadar yaymıştı. Ancak tüm bu coğrafyada özellikle Lima'nın kuzeyindeki Supe Vadisi, Caral'ın kalbi olarak öne çıkıyor.
Burası yalnızca bir vadi değil, geçmişin toprağın altına sakladığı bir medeniyetin iz haritası. Bu bölgede yalnızca 40 kilometrelik kıyı şeridinde 25 yerleşim yeri keşfedildi. Bunların arasında en büyüğü ve en karmaşığı ise kültürün adını taşıyan kutsal şehir, Caral. Caral şehri rastgele yapılmış bir yerleşim değildi. Her şey planlı, katmanlı ve sembolik bir düzen içindeydi. Burada hem yöneticiler hem de yönetilenler için ayrı alanlar vardı. Şehirler sadece konutlardan değil, aynı zamanda anıtsal mimari, toplumsal buluşma alanları ve ritüel platformlar gibi yapılardan oluşuyordu. Bu da bize Caral toplumunun yalnızca tarım yapmadığını, aynı zamanda sosyal sınıflara ayrıldığını, merkezi bir otorite geliştirdiğini ve hatta kolektif ritüel yaşam biçimleri oluşturduğunu gösteriyor. Ancak Caral, dünya sahnesindeki yerini çok geç aldı. Bu büyük keşif 20. yüzyılın sonlarında Perulu antropolog ve arkeolog Ruth Shady sayesinde gün yüzüne çıktı. 1946 yılında Callao dünyaya gelen Shady, yalnızca bir akademisyen değil, aynı zamanda hikayesi de tarih kadar etkileyici bir figür. Babası 2. Dünya Savaşı'ndan kaçarak Peru'ya gelen Çek kökenli bir göçmen olan Gerardo Hirsch'ti. Peru'nun yerli kültürlerinden öylesine etkilenmişti ki adını Hinsheydi olarak değiştirmişti. Kızı Ruta da bu kültürel zenginliğe olan hayranlığını aşılamıştı. Ruth Shady yalnızca bir saha araştırmacısı değil, aynı zamanda San Marcos Ulusal Büyük Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapıyor. Ama onun esas katkısı akademiyle sahayı, kitaplarla toprağı, tarihsel merakıyla arkeolojik sezgiyi birleştirmesinde yatıyor. Bugün Caral yalnızca geçmişe ait bir şehir değil, aynı zamanda modern Peru'nun kültürel kimliğini ve arkeolojik mirasını yeniden tanımlayan bir sembol. Çünkü bu şehir piramitleriyle, sosyal yapısıyla, mühendislik becerisiyle yalnızca bir toplumun değil, medeniyetin başlangıcını temsil ediyor. Ruth Shady'nin yürüttüğü çalışmalar sadece yeni bir şehir değil, Amerika tarihine dair bambaşka bir zaman çizelgesi açığa çıkardı. Yapılan analizler, Caral'ın Mezopotamya'daki Sümerlerle, Hindistan'daki Harappa'yla, Çin'deki Sarı Nehir kültürleriyle ve Nil Vadisi'ndeki Mısır'la aynı dönemde geliştiğini gösteriyor. Yani Caral, dünya medeniyet tarihinin en eski köklerinden biri. Fakat dikkat çekici bir fark var. Caral, bu uygarlıkların hiçbirinden etkilenmemişti. Hiçbir dış temas, hiçbir dış model. Caral, kendi ritmini kendi coğrafyasında izole bir şekilde geliştirmişti. Ve bu da onu Amerika kıtasının bilinen en eski Kolombo öncesi medeniyeti yapıyor. Daha da çarpıcı olan ise şu, Caral, uzun süre Mezoamerikan gelişiminin temel taşı sayılan Olmek kültüründen tam 1500 yıl öncesine dayanıyor. Hatta Peru tarihinin bir başka sembolü olan M.Ö. 1200-200 yılları arasında hüküm süren Chavin uygarlığından bile çok daha eski. Bugün elimizdeki veriler, An Dağları'nın medeniyet çizgisinin Caral'dan başladığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Caral'dan önce gelen bir büyük merkez yok. Ondan sonra gelenlerin hepsi onun ardından şekillenmiş gibi görünüyor. Peki bu medeniyetin yapısı nasıldı? Lima'nın kuzeyindeki Barranca eyaletinde Supe Vadisi boyunca yerleşmiş 20'den fazla şehir keşfedildi. Bu yerleşimlerin yüz ölçümleri 1600 metrekareden 8000 metrekareye kadar değişiyor. Ama 8'i özellikle dikkat çekici. Çünkü bu 8 şehir daha büyük, daha karmaşık ve muhtemelen yönetim merkezleri olarak tasarlanmıştı. Bunların içinde de en önemlisi hiç şüphesiz başkentlik işlevi gören kutsal Caral şehriydi. Caral bir iç şehir olarak gelişmişti ama denizle bağı kopmamıştı. Supe Nehri'nin ağzına yakın kıyı bölgesinde balıkçılıkla geçinen bir liman yerleşimi vardı. Aspero.
Bugün Caral'ın ekonomik ağının bir parçası olduğu anlaşılan bu yerleşim, Caral'ın denizle bağlantısını sağlayan ana liman olarak kabul ediliyor. Aspero sayesinde elde edilen balık ve deniz ürünleri iç bölgelere taşınıyor. Karşılığında tarım ürünleri ve başka kaynaklar kıyıya gönderiliyordu. Yani karmaşık bir ticaret ve değişim sistemi daha yazının bile gelişmediği bir çağda organize biçimde işletiliyordu. Aslında Caral keşfedilmeden önce de Peru'nun kuzey orta kıyılarında seramik öncesi yerleşimlerin varlığı biliniyordu. Ancak bu yerleşimlerin hiyerarşik yapılar içerdiği ve şehirleşme aşamasına geçtiği net değildi. O dönemde üzerinde en çok konuşulan yerleşimler arasında Callejón de Conchucos'taki La Galgada, Callejón de Hilas'taki Huaricoto, Marañón'daki Piruro, Huayaca'daki Cotoş, Carmey'deki Los Gavilanes, Casma'daki Las Aldas, Huara'daki Bandurria ve Rio Seco, Chillon'daki El Paraíso ve elbette Supe'deki Aspero yer alıyordu. Ama tüm bu yerleşimler bir araya geldiğinde bile Caral kadar sistematik, Caral kadar planlı ve Caral kadar sembolik bir yapıya sahip değildi. Caral yalnızca bir şehir değil, medeniyet fikrinin Ant coğrafyasında ilk kez ete kemiğe büründüğü yerdi. Bu kez rotamızı Güneydoğu Asya'nın zengin ve nemli topraklarına çeviriyoruz. Şimdiki durağımız günümüz Vietnam'ının kuzeyinde Kızıl Nehir deltasında milattan önce 1000 ile milattan sonra bir yüzyıl arasında yaşamış, tarih boyunca iz bırakmış bir kültür. Dong Son. Adını keşfedildiği aynı adlı küçük Vietnam köyünden alan bu kültür, Hong Bang hanedanlığının köklerini oluşturan, daha da önemlisi Güneydoğu Asya'nın birçok bölgesine kültürel izler bırakacak kadar güçlü bir medeniyetti. Dong Son halkı yalnızca çiftçilik ya da hayvancılıkla geçinen sıradan bir toplum değildi. Onlar bronz işçiliğini bir sanat haline getirmişti. Özellikle de kayıp bal mumu döküm adı verilen sofistike bir teknikle. Bu yöntem önce bal mumundan yapılan detaylı bir prototipin bir kalıp içine yerleştirilmesini ve daha sonra bal mumunun eritilerek yerine erimiş metale bırakmasını temel alıyordu. Bugün hala modern endüstride kullanılan bu yöntemin izleri Dong Son kültüründe milattan önce 1. binyılda karşımıza çıkıyor. Ve bu teknik sayesinde onların belki de en meşhur eseri ortaya çıktı, Dong Son bronz davulu. Sadece teknik bir başarı değil, aynı zamanda bir sembol, bir anlatı, bir ritim aracıydı bu davul. Üzerindeki detaylı kabartmalar, hayvan figürleri, savaş sahneleri ve ritüel gösterimler, o toplumun nasıl düşündüğünü, nelere inandığını ve dünyayı nasıl kavradığını gösteriyordu. Bu davullar yalnızca çalınmak için değil, bir kimlik beyanı olarak dökülüyordu. Ama Dong Son halkı yalnızca bronzla sınırlı değildi. Onlar aynı zamanda pirinç tarımında ustalaşmışlardı. Su bufaloları ve domuzlar gibi hayvanları evcilleştirmiş, üretimlerine entegre etmişlerdi. Ulaşım ve balıkçılık için uzun, hafif ve oldukça dengeli kanolar inşa etmişlerdi. Bu tekneler, dar nehirlerden büyük su yollarına kadar bölgenin doğal coğrafyasına kusursuz uyum sağlayacak şekilde yapılmıştı. Ve mutfakta da yenilikçiydiler. Dong Sonlular, bugün hala Vietnam mutfağının en ayırt edici öğelerinden biri olan yapışkan pirinci hazırlamak için özel bir tencere geliştirmiş veya mevcut olanı mükemmelleştirmişlerdi. Bu, kültürlerinin yalnızca törensel veya ekonomik değil, aynı zamanda gündelik yaşamı da ne kadar incelikle şekillendirdiğini gösteriyor. Dong Son yalnızca bir bölgesel halk değil, Güneydoğu Asya'nın kolektif hafızasında yer etmiş, kendi coğrafyasına damgasını vurmuş, erken bir mühendislik, sanat ve sosyal organizasyon örneğidir. Dong Son kültürü,
Tarihin derinliklerinden gelen bu gizemli kültür binlerce yıl öncesine uzanıyor. Ancak kökenleri konusunda bilim dünyasında hala net bir görüş birliği sağlanabilmiş değil. Bazı uzmanlara göre Dongson halkı günümüzde Çin devleti tarafından resmen tanınan 56 etnik gruptan biri olan Tay kökenli Li halkıydı. Bu görüşe göre Dongsonluların etnik kimliği Asya'nın kadim halklarıyla doğrudan bağlantılıydı. Ancak bu iddia tüm araştırmacılar tarafından kabul görmüş değil. Alternatif bir teoriye göre Dongson halkı kökeni Tayvan'a dayanan Avustronezya topluluklarıyla akrabaydı. Bu halklar binlerce yıl süren göçlerle sadece Güneydoğu Asya'ya değil, aynı zamanda Okyanusya adalarına kadar yayıldılar. Dongson kültürüne dair üçüncü bir görüş daha var. Bu teoriye göre Dongson halkı ne sadece Li halkının bir uzantısıydı ne de yalnızca Avustronezya kökenliydi. Aksine bu iki büyük etnik damarın birleşiminden doğmuş hibrit bir topluluktu. Yani hem karasal Asya'nın hem de denizci kültürlerin izlerini taşıyorlardı. Bu konuda önemli çalışmalara imza atan isimlerden biri de Fransız dilbilimci Michel Ferlus. Ona göre Dongson kültürü doğrudan bugünkü Vietnam topraklarında gelişti. Hatta Ferlus bu halkın modern Vietnamlıların doğrudan atası olduğunu savunuyor. Üstelik bu iddia yalnızca kültürel ya da arkeolojik değil, aynı zamanda dilbilimsel kanıtlarla da destekleniyor. Columbia Üniversitesi'nden dilbilimci John Fan, Kızıl Nehir Deltası civarında bir zamanlar Orta Anlam Çincesi ve Kuzey Vietnam dillerinin konuşulduğunu belirtiyor. Ancak zamanla bu dillerden biri Proto-Viet-Muong olarak bilinen bir dil tarafından yutuldu. Bu süreç bugünkü Vietnamcanın temelini oluşturan lehçelerin evrilmesine yol açtı. Peki Dongson kültürünü bu kadar özel ve önemli kılan neydi? 1970'li yıllarda Kuzeydoğu Tayland'da yapılan arkeolojik kazılar sırasında dikkat çekici bulgulara ulaşıldı. Bölgede yerel olarak bronz alaşımı işleyebilen oldukça gelişmiş bir metalürji geleneği tespit edildi. Dongson bronz endüstrisi bir kültürel devrim niteliği taşıyordu. Üretilen silahlar, mızrak uçları, baltalar, bıçaklar yalnızca işlevsel değil, aynı zamanda sanatsal bir inceliğin eseriydi. Ve elbette bu kültürün en simgesel objeleri bronz davullar. Bu davullar sadece savaşta çalınmıyordu. Bir iletişim aracı, bir kutsal ritüel nesnesi ve iktidarın sembolü haline gelmişti. İngiliz arkeolog Charles Higham, çağının en yetkin bronz ustalarına ulaşabildiğini gösteren açık kanıtlardır. Bu davullar rastgele ya da küçük ölçekli atölyelerde üretilmiş nesneler değildi. Bugün Hanoi yakınlarında bulunan Koloa bölgesindeki bir bronz davul, bu gerçekten etkileyici bir mühendislik başarısıdır. Dongson kültürü sadece kazılarda ortaya çıkan objelerden ibaret değil, bir sesin hafızasıdır. Şimdi tarih sahnesinde rotamızı biraz daha batıya, Avrupa'nın kadim halklarından birine çeviriyoruz. Etrüskler. Etrüskler, kendi dillerinde kendilerine Rasenna adını veriyordu. Romalılar ise onları Tirenian ismiyle anmıştı. Bu medeniyetin kalbi bugün İtalya'nın Toskana bölgesi olarak bildiğimiz coğrafyada atıyordu. Ancak etkileri yalnızca bu bölgeyle sınırlı kalmamıştı. Kökleri M.Ö. 9. yüzyıla kadar uzanan Etrüskler, Tunç Çağı'nın sonlarına doğru Toskana'da gelişen Proto-Villanovan kültüründen doğmuşlardı. Zamanla bu kültürel temel, karmaşık şehir devletlerine ve güçlü bir uygarlığa dönüştü. Roma İmparatorluğu sahneye çıkmadan önce İtalya Yarımadası'nın en gelişmiş toplumlarından biri Etrüsklerdi. Mimarlık alanında gösterdikleri başarılar, metal işçiliği konusundaki ustalıkları, kendi yazı sistemlerini geliştirmeleri ve zengin dini ritüelleriyle çağdaşlarını geride bırakıyorlardı. Romalılar daha sonra Etrüsklerden hem dini uygulamaları hem de şehir planlama ve semboller gibi birçok kavramı devralacaktı. Güçlerinin zirvesindeyken Etrüsk etkisi kuzeyde Po Vadisi'ne, güneyde Campania'ya kadar uzanıyordu.
Bu bölgelerde yalnızca yerel halklarla değil, aynı zamanda Yunan kolonileriyle de temas halindeydiler. Umbria ve Latium gibi iç bölgelere yayıldılar. Aynı dönemde deniz ticaretinde ve kolonileşmede de aktif bir rol oynadılar. Korsika ve Sardinya gibi önemli adalarda koloniler kurarak Akdeniz dünyasında kendilerine yer edindiler. Ancak tarih bize her yükselişin bir gün son bulduğunu hatırlatır. Etrüskler için bu çöküş süreci M.Ö. 5. yüzyıldan itibaren başladı. Kuzeyde Kelt topluluklarıyla aralıksız süren çatışmalar Etrüskleri yıpratıyordu. Aynı dönemde güneyde Kartacalılarla Akdeniz ticaret yolları üzerinde kıyasıya bir rekabet yaşanıyordu. İki cephede birden baskı altında kalan Etrüskler zamanla güç kaybetti. Bu zayıflama onların en büyük sınavı olan Roma karşısında direnç göstermelerini imkansız hale getirdi. Mö 1. yüzyılda Etrüsk şehirleri Roma'ya karşı kesin bir yenilgi aldı. Ancak bu sadece askeri bir çöküş değildi. Aynı zamanda bir kültürel dönüşümün başlangıcıydı. Romalılar Etrüskleri tamamen yok etmedi. Aksine onların dini ritüellerini, mühendislik bilgilerini ve bazı yönetim biçimlerini kendi sistemlerine entegre ettiler. Yine de Etrüsk kimliği zamanla silinmeye başladı. M.Ö. 90 yılında Roma Cumhuriyeti Etrüsklere Roma vatandaşlığı verdi. M.Ö. 27. yılında ise Roma İmparatorluğu kuruldu ve Etrüsk toprakları artık resmi olarak bu dev imparatorluğun bir parçasıydı. Etrüskler artık siyasi bir varlık olarak sahnede değildi. Ama izleri Roma'nın tapınaklarında, yollarında, hukuk sisteminde ve inanç yapılarında yaşamaya devam etti. Tarihin derinliklerinde unutulmuş olsalar da Roma'nın arkasındaki görünmez güçlerden biri olarak varlıklarını sürdürdüler. Peki Etrüskler neydi? Bir krallık mıydılar? Bir devlet mi? Aslında ne tam anlamıyla bir krallıktılar, ne de merkezi bir devlet yapısına sahiptiler. Onların dünyası gevşek bağlarla bir araya gelmiş şehir devletlerinden oluşuyordu. Bir tür konfederasyon gibi hareket ediyorlardı. Ama bu yapı güçlü ve birleşik bir siyasi otorite değildi. Her şehir kendi yöneticisini seçiyor, kendi tanrılarına tapıyor ve kendi kaderini tayin ediyordu. Yine de bu parçalı yapı onları önemsiz kılmadı. Aksine Etrüskler birçok alanda Helen dünyasının kültürel mirasını taşıyan bir köprü oldular ve Roma henüz tarih sahnesinde ilk adımlarını atarken Etrüskler bu yeni gücün yolunu aydınlatan bir fener işlevi gördü. Etrüskler yalnızca Roma'nın öncülleri değil, aynı zamanda Akdeniz dünyasına yön veren yenilikçiydiler. Mimari, denizcilik ve savaş teknikleri gibi alanlarda geliştirdikleri yöntemler, ilerleyen yüzyıllarda Roma'nın temel yapı taşları haline geldi. Ancak tüm bu etkilerine rağmen Etrüsklerin kökeni hala tam olarak çözülebilmiş değil. Bugün bu konuda öne çıkan 3 büyük teori bulunuyor. Birinci görüş, Etrüsklerin İtalyan Yarımadası'nın yerli halklarından biri olduğunu savunur. İkinci teori, onların Ege kıyılarındaki Lidya'dan, yani bugünkü Batı Anadolu'dan gelen bir göçmen topluluk olduğunu iddia eder. Üçüncü tez ise Etrüsklerin kuzeyden gelen bir halk olduğunu öne sürer. Ancak son yıllarda yapılan genetik araştırmalar bu üç görüş arasında bir tercih yapmaya zorluyor bizi. Elde edilen DNA verileri Etrüsklerin yerli, yani otokton bir halk olduğunu destekliyor. Bu sonuç onların Anadolu'dan göç eden bir kavim olduğu yönündeki eski tezlere ciddi bir alternatif sunuyor. Sadece kökenleriyle değil, siyasi yapılarıyla da benzersiz bir toplumdular. Etrüsk Birliği olarak adlandırılan sistem esasen 12 bağımsız şehir devletinden oluşuyordu. Bu şehirler kendi içlerinde özerk yönetimlere sahipti. Ancak dini törenler ve ortak ritüeller bu dağınık yapıyı bir arada tutan sembolik bir bağ oluşturuyordu. Toplumsal yapıları da dikkat çekiciydi. En üst sınıfı geniş topraklara hükmeden zengin bir oligarşi oluşturuyordu. Onların altında yer alan özgür halk hem üretimde hem de askerlikte yöneticilere hizmet ediyordu. Toplumun büyük çoğunluğunu ise köleler meydana getiriyordu. Özellikle tarımda, ev işlerinde
ve zanaatkarlıkta yoğun biçimde köle emeği kullanılıyordu. Ama toplumsal yapının bir katmanı daha vardı: zanaatkarlar ve tüccarlar. Bu grubun önemli bir bölümünü Yunan kökenliler oluşturuyordu. Bu sayede Etrüskler Akdeniz dünyasıyla ticari ve kültürel etkileşimini sürdürebiliyordu. Antik Yunan ve Roma kaynaklarında Etrüsklere yönelik dikkat çekici bir önyargı göze çarpar. Bu kaynaklar Etrüskleri çoğu zaman ahlaksız ya da müsrif olarak nitelendirir. Ancak bu yargıların temelinde kadınlara verdikleri yüksek sosyal statü yatıyor olabilir. Etrüsk toplumunda kadınlar yalnızca bir eş değil, aynı zamanda bir ailenin koruyucusu ve varisi sayılıyordu. Kadınlar erkeklerle birlikte sofraya oturabiliyor, ziyafetlere ve spor etkinliklerine katılabiliyordu. Bu, Atina ya da Roma gibi erkek egemen toplumlarda hayal bile edilemeyecek bir durumdu. Bir Etrüsk ailesinde kadın miras düzenlemesinde ve ailenin devamında merkezi bir role sahipti. Toplumsal hafızada da bu önemlerini korudular. Ölüm Etrüskler için bir son değil, başka bir hayata geçişti. Bunu en iyi anlatan şey mezar mimarileri ve cenaze heykelleridir. Pişmiş toprak ve nenfro taşından yapılmış lahitler ve heykeller, ölen kişinin yaşamını, gücünü ve toplumsal statüsünü sergiler. Bu eserler yalnızca birer sanat objesi değil, aynı zamanda ölümden sonraki yaşama olan inançlarının ve estetik anlayışlarının somut kanıtlarıdır. Etrüskler ne tamamen kayboldular ne de tam olarak tanındılar. Ama izleri Roma'nın yükselişinde ve Batı dünyasının temelinde silinmez biçimde yaşamaya devam etti. Tarihin karanlık koridorlarında kaybolmuş ancak insanlık mirasında silinmez izler bırakmış 7 kadim medeniyet. Tarihin karanlık koridorlarında kaybolmuş ancak insanlık mirasında silinmez izle her biri yalnızca yaşadıkları çağın değil, gelecek yüzyılların düşünce dünyasına da katkı sundu. Kültürden teknolojiye, inanç sistemlerinden sosyal yapıya kadar bu uygarlıklar bize bir şeyi açıkça gösteriyor. Bugün bildiğimiz tarih aslında çok daha büyük bir hikayenin küçük bir parçası. R'ye bırakmış 7 kadim medeniyet. Henüz keşfedilmemiş, toprak altında sessizce uyuyan, binlerce yıl öncesinden kalan çok şey var. Bu medeniyetler bizlere geçmişin sessiz ama etkili bir çağrısını yapıyor. Unutmayın, tarihte adı silinmiş olanlar bile bugünün dünyasında iz bırakmayı sürdürüyor. Peki sizce bu listeye başka hangi halklar eklenmeli? Belki sizin bildiğiniz ama artık adı anılmayan bir başka unutulmuş uygarlık vardır. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.